Şu an ekranlarınıza bir görüntü yansıtıyoruz. Deprem anında hastanede bir operasyon gerçekleştiren, bir ameliyat gerçekleştiren sağlık ekibini görüyorsunuz. Ve bakın, ekipmanların sallanışı yansıyor ekranlarınıza. İnsanlar şu an sallanıyor. Ekipmanlarını tutmuş durumdalar düşmemesi için. Masalardan o ekipmanların, aletlerin düşmemesi için tutuyorlar ve depremin geçmesini bekliyorlar o ameliyat esnasında. Evet, binaya güveniyorlar demek ki. İçinde bulundukları binaya güveniyorlar demek ki. Ve sakince ayakta bu depremin geçmesini bekliyorlar. Masayı, ekipmanları tutarak. Evet. Ardından da büyük ihtimalle ameliyata devam ederler. Evet. Güven. Yaşadıkları, ameliyatı gerçekleştirdikleri hastaneye duydukları güven ortada. 8.8 büyüklüğünde bir depremden bahsediyoruz. Rusya'nın doğusunda gerçekleşen. Yüzeye yakın bir noktada meydana geldiğini de ifade edelim bu depremin. 18.2 kilometre, 18 kilometre derinliğinde meydana geldi. Yani yüzeye yakınsa depremin şiddetinin ne kadar sarsıcı olduğunu da tahmin edebilirsiniz. Her pencerede deprem anına ilişkin görüntüler var bakın. Solda hastanenin içerisinde ameliyat esnasında yansıyan görüntüler bunlar. Sağ üstte arabaların sarsılışını gördük ve sağ altta da bir binanın içerisinden yine yansıyor görüntüler. 8.8'lik bir depremin ardından. Evet, Pasifik Okyanusu'na uzanan Kamçatka Yarımadası 8.8 ile son yılların en şiddetli doğa olaylarından biriyle sarsıldı bakın. Zaten yapılan açıklamalara da baktığımız zaman son 10 yılın en şiddetli depremlerinden biri ifadesi kullanılmıştı. Yani ne büyüklükte olduğunu tahayyül etmek bizim açımızdan zor olabilir. Ama kendi yaşadığımız o 7 büyüklüğündeki, 7 üstü büyüklüğündeki depremlere bakınca bunun çok daha üstünde olduğunu tahmin etmek zor değil. Şimdi Hawaii'ye artık ulaşmak üzere tsunami dalgaları ve bununla alakalı acil durum bildirisi yayınlandı. Bölge sakinlerini tahliye uyarılarına uymaya, kıyı şeridine yakın olma riskine girmemeye çağırdı yetkililer. Ve artık bu dalgaların yaklaştığını izliyor yetkililer. Bunun birkaç saat içinde de eyalete ulaştığında ne kadar büyük dalgalar olabileceği konusunda bir fikir verdiğini de ifade ediyor yetkililer. Hani dedik ya, deniz açıklarında, okyanus açıklarında bu dalgalar sığ gözükebilir, yüksek gözükmeyebilir ama kıyıya yaklaştıkça sığ bölgelerde bu dalgaların yükselişine şahit olunuyor ve yıkıcı etkisinin de arttığı biliniyor. İnsanların tahliye edilmesi gerekiyor ifadeleri kullanılıyor bu acil durum bildirisinde. Bunun ciddiye alınması konusunda uyarılar var. Ve ayrıca bir basın toplantısı düzenlenmiş. Burada da Hawaii'de düzenlenen bu basın toplantısında da tsunami dalgasının normal bir dalga olmadığını sözlerine ekliyor yetkililer. Eğer bir tsunami'ye maruz kalırsanız bu sizi öldürür, bu yüzden bölgeden uzak durmalısınız. Tabii ki bunu da zaten tahmin etmek zor değil. Bu arada Çin Tsunami Uyarı Merkezi'nden bir açıklama var. Bunu da aktaralım. Bu açıklamada bugün yapıldı. 30 santim ila 1 metre arasında dalgaların doğu kıyısının bazı bölgelerine ulaşmasının beklendiği bildirildi. 8.8'lik bir deprem ve pek çok bölgeyi etkileyen gelişmeler. Ve Rus Devlet Haber Ajansı TASS, Kamçatka, Rusya açıklarında meydana gelen bu güçlü depremin ardından Kuril adalarında 2700 kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini bildirdi. Bunu da ifade edelim. Pek çok bölgede tahliye işlemleri devam ediyor. Şimdi şu bilgiyi de aktaralım. Japonya'nın kuzeyinde de Hokkaido adasındaki Hamanaka kasabasına 60 santimetre büyüklüğünde bir tsunami ulaştı.
Bu arada yüksek dalgaların en az bir gün sürebileceği belirtiliyor. Uzun bir süre bu. 24 saat içerisinde bu dalgaların ne boyuta ulaşabileceği, işte etkisini azaltıp azaltmayacağı ya da arttırıp arttırmayacağı belli değil. Çünkü az önce aktarmış olduğum bilgilere bakarsak ilk ulaşan dalgalar en büyük dalgalar olmayabilir bilgisini geçmiştik. Haliyle her an teyakkuzda olacaklardır ve bu gelişmelere göre de önlemler alınacaktır. Sol taraftaki şu görüntüye baktığımız zaman bir ameliyathanede operasyon gerçekleştirilirken 8.8 büyüklüğünde depreme yakalanan sağlık ekibini ve binalarına duyduğu güveni görüyoruz.